Evet arkadaşlar, ayarları anlatmaya devam edelim. Edit Map bölümüne tıklıyoruz. Burada No Go Zone, Edit Room, kostümüze ve sekans ayarları var. Bunların ne işe yaradığını açıklamaya çalışalım. Öncelikle No Go Zone'la başlıyoruz. Burada 3 tane seçenek karşımıza çıkıyor. Invisible Wall, görünmez duvarlar örebiliyorsunuz. Yani belli bir bölgeyi süpürmek istiyorsanız her seferinde, örneğin halının üzeri sadece koltukların altına gitmesini istemiyorsanız, halının üzerine kaplayacak şekilde görünmez duvarlar örüp onun dışında bir yere gitmemesini sağlayabilirsiniz. Bunu nasıl yapacağımızı gösterelim isterseniz. Invisible Wall'a tıklıyorsunuz. Karşınıza bunun gibi çeşitli kırmızı çizgiler çıkıyor. Bakın, defalarca tıklarsanız bir sürü çizgi çıkar. Sizin yapacağınız şey burada gitmesini istemediğiniz bir bölgenin alanını çizmek. Bunu da yine haritanızı büyütüp onun üzerinde gitmesini istemediğiniz bölgeleri rahatlıkla kondurabilirsiniz. Şimdi diyelim ki ben şuralara gitmesini istemiyorum. Çok da alanın dışına çıkmak istemiyorum. Tabii duvarlar cihazınızın gireceği bir kanal gerektiriyor. Eğer o kanal yoksa zaten duvarların içerisine kendisi de giremez. O yüzden şöyle bir kanal yaptım ona. Şuradan. Hatta arka tarafına da yapalım. Arkaya da gitmesin. Evet. Böyle bir alanım var. Ben bu alanda temizlik yapmasını istiyorum. Başka herhangi bir alana gitmesini istemiyorum. Yukarıdaki tike tıklıyorsunuz. Save ediyorsunuz. Harita güncelleniyor. Daha sonra da temizliğe başlıyorsunuz. Başlatalım temizliğe. Clean'e bastık. Temizliğe başladı. Temizliğe başlarken her zaman yaptığını yapıyor. Önce çizdiğimiz alanın dış çerçevesini temizliyor. Daha sonra da kendisine kolay gelen yöntem hangisi ise ona göre zikzak çizerek temizliğini sonlandırıyor. Ve doka geri dönüyor. Şarj ünitesine geri dönüyor. Tabii ki her temizliğe başlamadan öncelikle çöp kutusunun temizlenmesi, sensörlerin temizlenmesi, önde 2 tane duvar sensörü, altta 4 tane düşme sensörü var. Bunların temizlenmesi, ana fırçanın ve yan fırçalarının bakımlarının yapılması, temizlenmesi çok önemli. Bu sayede hem cihazınızın motoru zorlanmayacak, daha az enerji harcayarak daha fazla yeri temizleyebilecek, hem de olası şaşmaların önüne geçebilirsiniz. Çünkü sensörler kirlendiği zaman maalesef yolunu şaşırabiliyor. Doka geri dönemeyebiliyor. Bu anlamda işinize yarayacaktır diye düşünüyorum. Süpürme işlemi yaparken buradan modlarını seçebiliyorsunuz. Yukarıda vakum yapma, yani süpürme, aşağıda ise paspas yapma ayarlarını yapabiliyorsunuz. Bunları değiştirdiğinizde OK tuşuna bastığınızda cihazınızdan bir sinyal sesi alıyorsunuz ve artık o yaptığınız yeni ayara göre süpürme veya silme işlemlerini gerçekleştiriyor.
the dock. Charging. Şimdi bu ayarı nasıl ortadan kaldıracağız onu söyleyelim. Tekrar ayarı nasıl yaptıysak o şekilde tersine çeviriyoruz. Edit Map bölümüne yine tıklıyorsunuz. Her çizgiye tıkladığınızda kendini açığa çıkaracak. Siz de bunları teker teker kaldıracaksınız. Yapmanız gereken tek şey bu. Daha sonra da yukarıdan tike basıp ayarları save ediyorsunuz. Eski haline dönmüş oluyor. Ayarları anlatmaya devam edeceğiz. Takipte kalın. Hoşça kalın.